Osmanlı'nın ilk imparatorluk hayalini kuran, İstanbul'u kuşatan, 7 yılda 7 krallık fetheden padişah. Ama bir savaşta öyle bir yenildi ki hem esir düştü hem de Osmanlı paramparça oldu. Yıldırım Bayezid'in hayatı zaferlerle dolu bir destan ama sonu bir o kadar trajik. Tarihin belki de en dramatik liderlerinden biri karşınızda. Hazırsanız başlıyoruz. Yıldırım Bayezid, Osmanlı tahtına çıktığında henüz gençti ama gözünü yükseklere dikmişti. Onun hedefi sadece Anadolu'yu birleştirmek değil, Osmanlı'yı gerçek anlamda bir cihan devleti yapmaktı. Öyle ki tahta çıkar çıkmaz hızla genişleyen bir fetih politikası yürüttü. Düşmanlarına aman vermedi ve batıda Avrupa'yı, doğuda ise Türk beyliklerini titretti. O hızla kazandığı zaferlerle tarihe Yıldırım unvanını kazandırdı. Ama ne yazık ki bu hızlı yükseliş aynı şekilde hızlı bir düşüşle sonuçlandı. Timur'la yapılan Ankara Savaşı hem onun sonunu getirdi hem de Osmanlı'yı Fetret devrine sürükledi. Bu video hem bir Fatih'in parlak yükselişini hem de hazin çöküşünü anlatıyor. Yıldırım Bayezid'in bilinmeyen yönleri, stratejik dehası ve trajik kaderi sizi şaşırtacak. Yıldırım Bayezid 1360 civarında doğdu. Babası 1. Murat onu küçük yaşlardan itibaren savaşlara hazırladı. Kosova Savaşı'nda gösterdiği cesaret sayesinde babası öldüğünde ordu onu doğrudan padişah ilan etti. Bu hızlı geçiş onun savaş meydanındaki kararlılığı kadar siyasi zekasını da ortaya koyuyordu. Tahta geçtiği andan itibaren harekete geçti. Öncelikle Balkanlardaki isyanları bastırdı. Ardından Anadolu'daki beylikleri Osmanlı'ya katmak için planlar yaptı. Hedefi netti. Osmanlı'yı bölgesel güçten çıkartıp merkezi ve mutlak bir imparatorluğa dönüştürmek. Bayezid, fetihlerini yalnızca Anadolu'yla sınırlamadı. Balkanlarda da büyük ilerleme kaydetti. Bulgaristan ve Sırbistan üzerine yürüyerek bu bölgeleri Osmanlı'ya bağladı. Bu hamleler Avrupa'yı alarma geçirdi. 1396'da Papa'nın çağrısıyla büyük bir Haçlı ordusu kuruldu. Ancak Bayezid, Nibolu Savaşı'nda bu Haçlı ordusunu büyük bir bozguna uğrattı. Bu zafer sadece Osmanlı'nın değil, tüm İslam dünyasının saygısını kazandırdı. Bayezid artık Avrupa'nın korktuğu, Doğu'nun umut bağladığı bir lider olmuştu. Roma'nın mirasını devralma hedefiyle İstanbul'u kuşattı. 1391 ve 1395 yıllarında 2 kez şehri abluka altına aldı. Boğaz'daki geçişleri kontrol altına almak için Anadolu Hisarı'nı inşa ettirdi. İstanbul'u düşürme konusundaki kararlılığı tartışmasızdı. Fakat Bizans, Haçlılardan yardım istedi ve kuşatma kaldırıldı. Bu başarısızlık Bayezid'in planlarını geciktirse de onu yıldırmadı. İstanbul kuşatmaları Fatih Sultan Mehmed'in 1453'teki büyük fethine zemin hazırlayan ilk ciddi adımlardı. Yıldırım Bayezid'in en dikkat çekici hamlelerinden biri Anadolu'daki Türk beyliklerini Osmanlı'ya katmasıydı. Germiyanoğulları, Aydın, Saruhan, Menteşe, Hamitoğulları gibi beylikler ya savaşla ya da anlaşmayla Osmanlı topraklarına dahil edildi. Ancak bu birleşme içeride huzur getirse de dışarıdan tehditleri arttırdı. Çünkü bu hamle Orta Asya'da yükselen bir diğer büyük liderin, Timur'un dikkatini çekti. Bayezid'in Anadolu'daki hakimiyetini tehdit olarak algılayan Timur, onu açıkça hedef almaya başladı. Bayezid'in Anadolu'daki sert politikaları bazı beyliklerin Timur'a sığınmasına neden oldu. Timur, Bayezid'e sert mektuplar göndererek geri adım atmasını istedi. Bayezid ise bu tehditlere boyun eğmedi. Tam tersine meydan okuyan yanıtlar verdi. İki büyük liderin egoları nihayetinde büyük bir savaşa sürüklendi. Bu diplomatik gerilim zamanla düşmanlığa dönüştü. Her iki lider de İslam dünyasında üstünlük mücadelesi veriyordu ve kaçınılmaz olan oldu. Anadolu topraklarında tarihin en büyük meydan savaşlarından biri için geri sayım başladı. 1402 yılında Ankara'nın Çubukovası'nda
İki ordu karşı karşıya geldi. Yıldırım Bayezid'in ordusu disiplinliydi. Ama Timur'un ordusu hem kalabalık hem de savaş taktikleriyle üstündü. Savaş sırasında Bayezid'in ordusundaki bazı beylikler saf değiştirdi ve Osmanlı ordusu çöktü. Bayezid esir düştü. Bu olay Osmanlı tarihinde bir ilkti. Padişah savaş meydanında mağlup olup canlı olarak düşmanın eline geçmişti. Bayezid, Timur'un kampında bir kafeste hapsedildi. Bu sahne hem halkı hem tarihçileri derinden etkiledi. Esaret altında yaklaşık 8 ay yaşadı. Kimi kaynaklara göre intihar etti, kimine göre hastalıktan öldü. Timur, onu küçümseyici şekilde yanında dolaştırsa da Bayezid'in vakarını hiç bozmadığı söylenir. Ölümünden sonra naaşı Osmanlı'ya iade edildi ve Bursa'ya defnedildi. Onun ölümü sadece bir padişahın değil, Osmanlı'nın da bir döneminin kapanışıydı. Devlet merkezsizleşti, oğulları arasında taht kavgaları başladı. Bu kaotik dönem tarihçiler tarafından Fetret Devri olarak adlandırıldı. Bayezid'in ardından Osmanlı 11 yıl boyunca birden fazla şehzadenin taht mücadelesine sahne oldu. Anadolu'da beylikler tekrar bağımsızlık ilan etti. Balkanlarda ise Osmanlı otoritesi sarsıldı. Osmanlı Devleti tarihindeki en ciddi parçalanma dönemine girdi. Fetret Devri ancak oğlu Çelebi Mehmet tarafından sona erdirilecekti. Bayezid'in hızlı yükselişi ne kadar etkileyici ise ardından gelen çöküş de bir o kadar sarsıcıydı. Onun hayatı zaferin ve yenilginin ne kadar ince bir çizgide yürüdüğünü gösteren tarihi bir ders niteliğindeydi. Yıldırım Bayezid, Osmanlı'nın en hızlı yükselen ve en sert düşen padişahıydı. Onun hikayesi sadece fetih ve zaferlerle değil, kibir, güç mücadelesi ve kaderin şaşırtıcı dönüşleriyle doluydu. O, İstanbul'u fetheden ilk kişi olamadı ama hayalini başlatan kişi oldu. Bugün hala onun ismi hızla kazanılan zaferlerin, büyük hayallerin ve dramatik sonların simgesidir. Bayezid'in hayatı, tarihin yalnızca kazananları değil, düşenleri de nasıl ölümsüzleştirdiğinin açık bir göstergesidir. Bugünün köklerine yine birlikte indik. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer ilginç bulduysanız beğenmeyi ve daha fazla içerik için kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Belki bir sonraki videoda sizin fikrinize yer veririz. Yeni bir keşifte buluşmak üzere. Hoşça kalın.